Kızılderili Masalları. Güneşi avlayan çocuk. Diz boyu kar dünyanın yüzünü kaplamış. Soluk ay ışığı altında elmas misali parıldıyormuş. Rüzgarlar dinmiş artık. Sessiz ve soğukmuş hava. Ormandan tek bir ses gelmiyormuş. Gecenin sessizliğini bölen tek şey, şimdi tamamen donmuş olan büyük deniz Gitçe Gumee'nin üzerinde çatlayan buzların sesiymiş. Ancak Iago'nun çadırı sıcacıkmış. Bufaloların kalın, sağlam derileri sarıyormuş etrafını ve koca ayı Mukva'nın kış kürkü de artık Iago'nun iki genç misafiri olan tarla sarmaşığı ve küçük kardeşi kartal tüyünün oturması için yere serilmiş birer halı olmuş. İki çocuk yumuşacık kürk üzerine oturmuş, yaşlı adamın bir şeyler anlatmasını bekliyorlarmış. Birdenbire köşedeki minik yuvasından bir fare çıkmış. Çocukların yanına yaklaşıp sahibinden yemek bekleyen bir köpek gibi oturmuş oracığa. Kartal tüyü tam hayvanı kovalamak için hareketlenirken kardeşi tarla sarmaşığı onu durdurmuş. "Yapma," demiş telaşla. "Baksana ne kadar dost canlısı bir hayvan. Bizden de hiç korkmuyor. Zarar verme zavallıya. Çok istiyorsan al okunla yayını. Bak orman av hayvanı dolu. Şunca hız savunmasız hayvana mı yetiyor gücün?" Kardeşinin onu uyarırken bir yandan da gücünü kuvvetini övmesi kartal tüyünü mutlu etmiş. "Haklısın tarla sarmaşığı," demiş. "Gidip avcılıktaki maharetimi Kunduz Ahmek ile veya yaban kuğusu VBS ile ölçsem daha iyi olur benim için." Bunun üzerine Iago kafasını çevirmiş, sessizliğini bozarak. "Bir zamanlar kartal tüyü gibi 1000 çocuk bir araya gelse yine de şu farenin o zamanki haliyle başa çıkamazdı," demiş. "Nasıl bir zamanmış ki o?" diye sormuş kartal tüyü duyduklarına şaşırarak. "Büyük fındık faresi zamanı elbette," diye cevap vermiş Iago. "Çok eski zamanlarda elbette. Yerin üstünde insandan çok daha fazla hayvan vardı. Bunların en büyüğü de fındık faresiydi. Sonra o güne kadar hiç görülmemiş bir şey oldu. Anlatayım mı size? İster misiniz?" "Anlat tabii. Lütfen anlat," demiş tarla sarmaşığı heyecanla. "Size anlatacağım öykü aslında fındık faresinden çok küçük bir oğlanla kız kardeşi hakkında. Ancak eğer fındık faresi olmasaydı ne ben bu öyküyü anlatmak için burada olurdum ne de siz dinlemek için orada," demiş Iago. "Başlamadan önce şunu aklınızda tutmanız lazım. Dünya o günlerde bugün olduğundan çok daha farklı bir yermiş," diyerek öyküsünü anlatmaya koyulmuş. Evet, gerçekten de çok farklı bir yermiş. İnsanlar o zamanlar hayvanları yemezlermiş. Meyveler, kökler, vahşi sebzeler toplar, bunlarla beslenirlermiş. Yeryüzündeki her şeyi, gökleri ve suları var eden yüce ruh, insanlara kızılderili mısırı Mondamini henüz vermemiş. Onları ısıtacak, yemeklerini pişirecek ateşleri de yokmuş daha. Bütün dünyada sadece tek bir kıvılcım halinde bir yere saklanıyormuş ateş. Başında da 2 yaşlı cadı bekliyor, kimseyi ateşe yaklaştırmıyormuş. Ancak bir gün çayır kurdu gelip bu ateşin birazını çalmış. O zamana kadar insanlar ancak çiğ çiğ yenilebilen şeyleri yiyorlarmış. "Hep aç oluyorlardır o zaman," demiş tarla sırnaşığı. "Öyle ya, hep açmış karınları," demiş Iago. "Ancak bu kadarla da bitmiyor. Yeryüzünde çok fazla hayvan, çok az insan varmış. Hayvanlar dünyayı kendilerine göre yönetiyorlarmış. Bunların en büyüğü de Boşkıva Doş denen mastodon imiş. Bu hayvan en büyük ağaçlardan daha uzunmuş ve bir türlü doymak bilmezmiş ve dünya üstünde çok uzun süre yaşamamış. Yoksa başka hiçbir hayvana yiyecek tek bir lokma bile kalmayacakmış." "Hani en büyük hayvan fındık faresiydi?" diye araya girmiş kartal tüyü. Iago sertçe bakmış ona. O zamanlar mastodon Boşkvadoş'un dünyadan yeni ayrıldığı zamanlarmış. O esnada dünyada kalan tek insanlar küçük bir kız ile kardeşiymiş, demiş.
Nasıl yani diye sormuş bu sefer tarla sarmaşığı. Kartal tüyü ile ben gibi mi? Küçük kız tam da sana benziyormuş aslına bakarsan diye cevap vermiş Iago. Ancak oğlan bir cüceymiş. Boyu en fazla 1 metre kadarmış. Kız erkek kardeşinden daha kuvvetli ve büyük olduğu için yemekleri o toplar, kardeşinin her ihtiyacına o koşarmış. Bazen çalılıklardan meyve toplamaya giderken onu da yanında götürürmüş. Kardeşinin çok ufak olduğunu, onu yalnız bırakacak olsa irice bir kuşun onu pençeleriyle kaçırıp götüreceğini düşünürmüş. Kızın bilmediği ise oğlanın ne kadar tuhaf bir çocuk olduğu ve aklına koyarsa ne yaramazlıklar yapabileceğiymiş. Bir gün kardeşine dönüp, "Bak kardeşim, sana bir yayla ok yaptım. Artık kendi başının çaresine bakmayı öğrenmenin zamanı geldi. Ben yokken talim yap. İyice öğren bu işi," demiş. Günler geçmiş, kış iyiden iyiye yüzünü göstermeye başlamış. Ve oğlanın sırtındaki tek giysi kız kardeşinin yabani otlardan ördüğü bir hırkaymış. Kendi kendine onu sıcak tutacak bir şeyi nereden bulacağını düşünürken yakınlardan bir kuş sürüsü belirip kurtçuk yakalamak için devrilmiş ağaçları gagalamaya başlamışlar. "Aha," demiş oğlan kendi kendine. "Bunların derilerinden mis gibi bir aba yaparım kendime." Hemen yayını çıkarıp bir ok atmış. Ancak henüz doğru düzgün atış yapmayı bilmiyormuş. Ok gidip uzaklarda bir yere düşmüş. Oğlan ikinci oku, üçüncü oku da atmış ama hiçbiri hedefe isabet etmemiş. Zaten kuşlar da bu esnada karınlarını doyurup uçup gitmişler. Çocuk artık her gün çalışmaya başlamış. Hiçbir şey bulamazsa ağaçlara ok atıyormuş. En sonunda bir gün bir ispinoz vurmayı başarmış. Ardından bir ispinoz daha vurmuş ve sonra bir tane daha. Nihayet 10. kuşu da vurduğunda elinde yeterince kuş olduğuna karar vermiş. Hemen kız kardeşinin yanına koşup, "Bak, kışın donmayacağım soğuktan. Bana bu kuşların derilerinden sağlam bir ceket yap," demiş. Kız kardeşi hayvanların derilerini yüzüp birbirine dikmiş, güzel bir ceket yapmış. Bu çocuğun sahip olduğu ilk kışlık ceketmiş. Tüyleri de derilerin üstüne dikmiş kız. Böylece ceket hem daha güzel hem de daha dayanıklı olmuş. 10 tane ispinozu arka arkaya vuran oğlanın da keyfine diyecek yokmuş. Elinde yayı ve oklarıyla caka sata sata yürüyormuş etrafta. Bir gün kız kardeşinin yanına gelmiş. "Dünyada seninle benden başka insan yok mu gerçekten? Belki biraz uzaklaşıp etrafa baksam birilerini bulurum. Denemekten zarar gelmez ya," demiş. Kız kardeşi oğlanın başına bir hal geleceğinden korkuyormuş ama dünyayı kendi başına görmeyi kafasına koymuş olan oğlan kimseleri dinlemeye benzemiyormuş. Kapıdan çıkıp gitmiş en sonunda. Ancak yürümeye pek de alışkın olmayan kısacık bacakları hemen yorulmuş. Bir tepenin eteğinde güneşin karları erittiği bir açıklık bulunca yattığı gibi uyumuş. Çocuk uyurken güneş de ona bir oyun oynamış. Kız kardeşinin ceket diktiği deriler hala taze ve yumuşakmış ve güneş ışığının altında bunlar sıcaktan kuruyup küçülmeye başlamışlar. Ceketi göğsünü sıktıkça "Ne var, ne oluyor?" diye söylenmiş olan uykusunda belli belirsiz. Daha sonra uyanıp da şöyle bir gerilmeye kalkınca anlamış olan biteni. Bu esnada güneş neredeyse batmak üzereymiş. Oğlan ayağa kalkmış, yüzüne güneşe dönüp minik yumruğunu sıkmış öfkeyle. "Görüyor musun yaptığını?" diye bağırmış ayağının birini yere vurarak. "Yepyeni ceketimi mahvetmişsin. Kışın soğuktan ne koruyacak şimdi beni? Ama sen dur, sen orada kimsecikler sana ulaşamaz sanıyorsun ya. Gör bak neler yapacağım ben sana." İyice meraklanan tarla sarmaşığı dayanamayıp lafa girmiş. İyi de güneşe nasıl ulaşacakmış ki? Oğlan olan biteni kız kardeşine anlatınca o da aynı şeyi sormuş diye cevap vermiş Iago. "Peki ne yapmış dersiniz?"
Önce 10 gün boyunca yemeden içmeden yere uzanıp beklemiş. Hareket bile etmemiş. Sonra diğer tarafına dönmüş. 10 günde öyle yatmış. En sonunda ayağa kalkmış. Kararımı verdim demiş kardeşine. Gidip o güneşi kementle yakalayacağım. Halat gibi bir şey bul bana da tuzağımı kurayım. Kız gidip biraz ot toplamış. Bunları büke büke bir ip yapmış. Ancak oğlan bunun yeterince güçlü olmadığını, daha sağlam bir şeye ihtiyacı olduğunu söylemiş. Artık küçük bir oğlan çocuğu gibi çıkmıyormuş sesi. Emirler vererek konuşuyormuş. Kız kardeşin aklına saçları gelmiş. Onları kese kese bir halat yapmış. Kardeşi bu halatın sağlamlığını görünce çok sevinmiş. Aldığı gibi ağzına götürmüş ve o anda saçtan yapılma halat daha kalın, daha uzun, çelik bir halata dönüşmüş. Öyle ki oğlan bütün vücuduna sarmış bu halatı. Gece yarısı olduğunda tepeye doğru yola koyulmuş. Tam güneşin doğacağı yere kemendini yerleştirmiş. Soğuk havada karanlığın içinde uzun süre beklemiş. Ancak nihayet ufuktan gökyüzüne doğru solgun ışıklar süzülmeye başlamış. En sonunda güneş ufuktan kafasını çıkardığı gibi kemende takılmış. Oracıkta kala kalmış. Iago bu esnada susmuş. Ateşe bakarak bir süre oturmuş. Böyle yaptığında sanki alevlerin içinde bir şeyler gördüğünü düşünürmüş insanlar. Sanki kırmızı közler ona hikayeyi anlatması için yardım eder gibiymiş. Ama tarla sarmaşığı hikayenin geri kalanını dinlemek için sabırsızlanıyormuş. Iago diye seslenmiş çekinerek. Fındık faresi ne oldu? Tabii ya, fındık faresi demiş yaşlı adam şöyle bir silkinerek. Neyse, ne diyordum? Oğlan güneşi kementle yakalayınca o gün sabah olmamış haliyle. Her taraf karanlıkmış. Hayvanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyorlarmış. Sincap Acidamo bir çam ağacının dallarından bağırıyormuş. Kuzgun kah kah ge kanatlarını çırpıyor, sesi her zamankinden daha yüksek çıkıyormuş. Diğer hayvanlara dünyanın sonunun geldiğini söylüyormuş. Sadece ayı Mukva olanları pek umursuyormuş gibi görünmüyormuş. Zaten kış uykusu için mağarasına çekildiğinden etrafın karanlık olması işine geliyormuş açıkçası. Haberi getiren ise doğu rüzgarı Vabun imiş. Sadağından gümüş oklarından birini çıkarıp onunla vadilerdeki karanlığı kovmaya çıkmış. Ancak güneş gelip de ona yardım etmemiş. Oklar bir bir yeryüzüne düşmüş. Eyvahlar olsun diye bağırmış doğu rüzgarı ne olduğunu anlayınca. Birileri güneşi kementle yakalamış. Birinin gidip halatı kesmesi lazım. Ancak hayvanlar içinde en bilge olan çayır kurdu bile güneşi nasıl özgürlüğüne kavuşturacağını bilmiyormuş. Güneşin ışınları o kadar sıcakmış ki hiç kimse ona sihirli kemendi kesecek kadar yaklaşamıyormuş. Bu esnada bana bırakın bu işi diye bağırmış kartalken Evo yamaçtaki yuvasından. Ben ki kendi başıma göklerde uçar, güneşin tam karşısına geçip suratına bakar da gözümü bile kırpmam. Ben yapacağım bu işi. Ok gibi fırlayıp karanlığa dalmış. Tüylü kanatları rüzgarla ıslık çalarken göklere yükselmiş. Diğer hayvanlar bu esnada gidip fındık faresini uyandırmışlar. Onu uyandırmak da kolay değilmiş. Bir yattı mı 6 ay boyunca deliksiz uyurmuş. Çayır kurdu kulağının dibine kadar sokulup var gücüyle ulumuş. Başka bir hayvan olsa bu sesle kulak zarı patlarmış. Ancak fındık faresi kuk eben gıva kıva şöyle bir homurdanıp diğer tarafa dönmüş. Çayır kurdu neredeyse haşlanmış patates gibi ezilecekmiş altında. Çayır kurdu şöyle bir silkelenip onu uyandırmanın tek bir yolu var demiş. Fırtına anneme K'nin dağlardaki mağarasına gideceğim. Onun sesinin yanında benimkisi sinek vızıltısı kalır. Böylece hızla koşmaya başlamış. Kısa süre sonra hayvanlar anneme K'nin gelmekte olduğunu duymuşlar. Güm güm. Fırtına gelip de fındık faresinin kulağının dibinde şöyle bir gümbürdeyi verince dünyadaki bu en büyük hayvan
yavaşça ayağa kalkmış. Karanlıkta olduğundan çok daha heybetli görünüyormuş. Neredeyse dağlar kadarmış boyu. Fırtına Annemeyke bir kez daha bağırmış var gücüyle. Yoksa fındık faresi tekrar uykuya dalıverecekmiş. Bak şimdi demiş çayır kurdu fındık faresine. Güneşi ancak sen serbest bırakabilirsin. Güneş bizden birini yakacak olsa bir tek kemiklerimiz kalır geriye. Ama sen o kadar büyüksün ki birazın yansa bile sana bir şey olmaz. Hem o zaman bu kadar çok yemen de gerekmez. Bütün gün yemek peşinde koşmazsın. 2 lokmacıkla hemen doyuverir karnın. Fındık faresi epey de ahmak bir hayvanmış. Çayır kurduğunun söylediği her şeye inanmış. En büyük hayvan kendisi olduğundan da en büyük işleri onun yapması gerekiyormuş. Böylece tepeye doğru yola koyulmuş. Oğlanın güneşi kementle bağladığı yeri bulmuş. Kemendi kemirmeye başlamış. Halatı kemirirken bir yandan da güneşin sıcaklığı her yerini sarıyormuş. En sonunda yanmaya başlamış. Parça parça yanıyor, yanan parçalar küllere dönüyormuş. En sonunda çelik halatı tamamen kemirip de güneşi özgür bıraktığında ondan geriye bugün gördüğünüz şu minik fare kadarı kalmış sadece. Bir fare için çok küçük sayılmasa da çayır kurdunun olacağını söylediğinden çok daha küçükmüş şimdi. Kurnaz çakal kurdunun numaralarını anlamak çok da kolay değilmiş nihayetinde.